Los Angeles, Paris ve ardından Londra'ya gittikten sonra Joe Goldberg New York'a geri döner ve bu gerçekten iyi hissettirir. Takıntılı takip etme eğilimleri olan bir seri katilin hissedebileceği kadar iyi hissettirir sanırım. Londra'daki suçlarından sıyrıldıktan sonra Joe, asla uyumayan şehre geri döner, dahası, Joe Goldberg olarak geri döner Will Bettelheim değil, Jonathan Moore değil ve R.H.Y.S. Montrose değil. Bir şekilde, Kate Lockwood ile evliliği sayesinde Joe, kendisi olarak yeniden ortaya çıkmıştır ve artık dünyanın mükemmel kocasıdır. But You, final sezonunda fazla zaman kaybetmez, karmaşık bir aile drama ağı örerken, eski hikayeleri toparlarken ve Joe'nun arzularının yeni bir konusunu tanıtırken hikayeyi 10 kademe yukarı taşır. You, 5. sezon hikayeyi başladığı yere geri getiriyor. You'nun 5. ve son sezonunda dizinin New York'ta geçtiğinde en iyi olduğu hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Los Angeles, Love Queen'in eklenmesi nedeniyle eğlenceliydi ve Londra, Saltburn'un diziye uyarlanmış halini sunuyordu. Ancak Joe, Büyük Elma'ya aitti. Ayrıca Penn Badgley'nin dizinin orijinal ortamında iyi göründüğü ve her sahnenin You kadar Gossip Girl'ün yeniden canlandırılmasından alınmış gibi hissettirdiği gerçeğinden bahsetmiyorum bile. New York'a dönüşle birlikte Joe'nun nadir kitap koleksiyonu, davetkar sıcaklığı ve tabii ki Bodrum'daki hava geçirmez kafesiyle ev dediği ikonik kitapçı Mooney'e dönüşte geliyor. Joe artık Kate'in kupa kocası olarak rahat bir hayat yaşıyor olsa da, ikisi de oğlu Henry'yi büyütüyor, bu öldürme isteğinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Kate'in ailesinin şirketindeki hayırseverliği duyurulduğunda, insanlığa yardım etmekten çok kendi çıkarlarını düşünen bir grup aile üyesiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bunların başında Kate'in üvey kız kardeşi Regan, Regan'ın biraz sığ ikizi Maddie, Regan'ın himbo kocası Harrison ve Kate'in üvey kardeşi Teddy gelir. Kate şirketteki hakimiyetini korumak için mücadele ederken, dürtüsel bir karar Joe'nun tekrar öldürmeye başlamasına yol açar, bu sefer kendisi için değil. Bu, Joe için kapıları açar ve 5. sezonun Succession tarzı entrikaları ilginç olsa da, Joe'yu tam haliyle görmekle karşılaştırıldığında sönük kalırlar. You, 5. sezon Joe'ya yeni bir tutku kazandırıyor. Joe'nun kendini kontrol etmeye ve, normal, bir hayat yaşamaya çalışmasını izlemek kesinlikle eğlenceli olsa da, dürüst olalım, burada seri katil Joe Goldberg'i izlemek için buradayız, sevgi dolu baba ve koca Joe Goldberg'i değil. Neyse ki, You bizi Joe'nun takıntılı hayatının kaosuna geri atmadan önce vakit kaybetmiyor. Korkunç 4. sezonun aksine, Joe'yu ayrıcalıksızlar için bir hakem yapma çabası yok, halüsinasyonları içeren karmaşık planların arkasına saklanma çabası da yok. Hayır, You 5. sezon bizi kelimenin tam anlamıyla başa götürüyor. Çünkü Giver Beck'in kitabından ilham aldığını itiraf eden cesur ve ilgi çekici Bront ile hemen tanışıyoruz. Yükselen bir oyun yazarı olan Bront, kitapları neredeyse Joe kadar seviyor, hem entelektüel kurguya hem de iyi bir müstehcen romana bayılıyor. İkisi arasında anında bir bağ oluşuyor ve Kate ile evliliğinin azalmasıyla birlikte Joe, hayatının merkezine koyacağı yeni bir "sen" buluyor. Ancak bu "sen", diğerleri gibi değil ve Bronte'nin kendisinden önceki diğer kadınlardan daha fazla sırrı var. You'nun son sezonunun izleyiciyi içine çektiği kıvrımlar ve dönüşler şimdiye kadarki en ilginç olanı. Brewer karakterini gizemli bir çekicilikle oynuyor ve onun hakkındaki gerçeği öğrendiğinizde, aniden tüm parçalar yerine oturmaya başlıyor. Brewer'ın Badgley ile olan kimyası, Richie ile olan daha düşmanca kimyasını da çok geride bırakarak sahnelerini daha çekici hale getiriyor. You'nun Joe ve Kate'in ilişkisini bir şekilde sürdürmesi gerekirken, bu durum genellikle tam da temposunu bulduğunda sezonu aşağı çekiyor. Güçlü performansların olduğu bir kadro içinde Anna Kemp, You, 5. sezonunda öne çıkıyor. Brewer'ın sezon boyunca evrim geçirmesini izlemek bir zevk olsa da sizi tahmin etmeye devam ettirmek için yeterince bilgi veriyor, ancak karakterinin abartılı görünmesini sağlayacak kadar değil. Sezonun sürpriz öne çıkan noktası Brewer veya Badgley bile değil. Bunun yerine, bu ödül, keskin ve zalim Regan ve aptal Maddie olarak iki görevi birden üstlenen Anna Kemp'e gidiyor. Bu sezon tanıtılan diğer yeni karakterler arasında Maddie ve Regan pastayı alıyor. Regan, kendi çocuğu da dahil olmak üzere etrafındaki herkese karşı acımasızca zalimdir ve dünyayı ve insanları kolayca keser. Rekabetçi doğası, Kate'le karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkar ve izlemek harikadır. Nefret etmek inanılmaz derecede kolaydır, bu da onu mükemmel bir kötü adam yapar, özellikle de farkında olmadan dengesiz bir seri katille aynı odada olduğunda. Diğer yandan, Maddie aptal, tatlı ve genellikle zararsızdır. Sorunları vardır, ancak Regan'la karşılaştırıldığında bir azizedir ve Joe ile olan sahneleri tüm sezonun en iyilerinden bazılarıdır. Kemp,
Her iki karakteri de kolaylıkla oynar ve hatta her ikizin kişiliğini değiştirmesi gerektiğinde bir denge eylemi bile başarır. Yu'nun son sezonu o kadar kanlı değil, ama heyecan verici olmaya devam ediyor. Yu'nun geçmiş sezonları cesetlerin sürüklendiği, evlerin içinden geçen kan izlerinin olduğu ve Jo'nun ağır lastik eldivenler içinde delilleri yok ettiği kanlı olaylar olsa da, 5. sezon farklıdır. Dizinin geri kalanıyla karşılaştırıldığında, sezon nispeten düşük bir ceset sayısına sahiptir, bunun yerine geçmişe bakmayı ve Jo'nun önceki suçlarını hatırlamayı tercih eder. Yu'yu başından beri izliyorsanız, geri dönüşlerde veya ekranda birçok tanıdık yüz göreceksiniz. 5. sezon, selefleri kadar kanlı olmasa da, yine de aynı derecede heyecan verici. Jo hak ettiğini alacak mı? Bront gerçekte kim? Kate'in ailesinin şirketine ne olacak? Bir gizem veya sorun çözüldükçe, bir diğeri ortaya çıkıyor ve bu arada Jo'nun hayatı giderek kontrolden çıktıkça gerilim artıyor. Artık esasen bir koca olduğu için ünlü olduğuna göre, artık anonim kalamaz. Sonuç olarak, Yu 5. sezon, temel konulara geri dönüşün hoş bir sonucu. Tekerleği yeniden icat etmiyor, ki bu geçen sezonki değişikliklerin nasıl karşılandığını düşündüğümüzde iyi bir şey ve üzerinde düşünmemiz için bariz olay örgüsü boşlukları bırakmıyor. Olayların nasıl gerçekleştiğine dair hala çok fazla TV mantığı var. Ancak şovun alanının dışında hiçbir şey yok. Joe Goldberg hayatındaki insanları kandırdığı kadar, izleyicileri de tüm o güzel görünüşlerinin altında kurtarılabilir bir şey olduğuna inandırarak kandırıyor. Her zaman doğru şeyi söyleyen ve insanları her şeye ikna edebilen bir adam için, en derin düşüncelerini bilmek bile bizi onun çekiciliğinden koruyamıyor. Bu Yu'nun son sezonu olsa da, sonu tam bittiğini düşündüğümüz anda anlatılacak daha çok hikaye olduğu izlenimini bırakıyor. Yu 5. sezon şu anda ABD'de Netflix'te yayınlanmak üzere mevcut. Yu 5. sezona 10 üzerinden puanım 7.